Bu videonun başlığını görenler belki diyecek ki sen dalga mı geçiyorsun? Ama inanın Fatih Sultan Mehmet'in Hristiyan olduğuna dair çok ciddi iddialar ortaya atılmış durumda. Peki gerçekten öyle miydi? Fatih'in annesi Hristiyan mıydı? Fatih'i gizli bir Hristiyan olarak mı yetiştirdi? İstanbul fethinden sonra neden Hristiyanlara geniş haklar verdi? Hadi gelin bu sorulara birlikte cevap arayalım. 30 Mart 1432'de Edirne'de dünyaya gelen Fatih Sultan Mehmet 2 kez tahta çıkmıştır. İlk saltanatında babasının tahttan feragat etmesi, yani tahtı oğluna kendi isteğiyle bırakması üzerine 1444'te tahta çıkmış ve 1446'da babasının tekrar tahta geçmesiyle tahttan indirilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak bir önceki videoda detaylı bir anlatımımız olmuştu. O videoyu izleyen takipçilerimiz süreci hatırlayacaklar. İkinci saltanatı ise babasının vefatından sonra 18 Şubat 1451'de başlayıp 3 Mayıs 1481'de vefatına kadar devam etti. Toplamda yaklaşık 32 yıl tahtta oturdu. Hükümdarlık süresince sadece büyük bir komutan değil, aynı zamanda ufku geniş bir entelektüel idi. Dünyayı tanımak, geçmişin büyük liderlerini okumak onun en büyük tutkularındandı. İşte bu entelektüel kimliği ve farklı kültürlerle kurduğu bağlar bazı çevrelerde Fatih Hristiyanlığa meyletmişti iddialarının doğmasına sebep oldu. Fetihten sonra Fatih, Hristiyanların şehirde kalmasına izin verdi. Hatta kaçanların geri dönmesine fırsat tanıdı. Rum halkını devlet hizmetine aldı, Patrik Gennadius'u göreve getirerek onunla dini sohbetler yaptı. Peki neden? Avrupa'ya göre bu, Fatih'in Hristiyanlığa yakınlaşmasının göstergesiydi. Gerçekten öyle miydi? Aslında işin çok daha basit bir açıklaması var. İstanbul içi boş bir şehre dönüşmemeliydi. Neticede bu şehir büyük emeklerle fethedildi. Ne için? Sadece birkaç bin Müslümanın yaşadığı sıradan bir şehir olması için mi? Ticaretin sürmesi ve şehrin canlı kalması için Rum ahali gerekliydi. Devlet hizmetine Rumların alınması hem ihtiyacın karşılanması hem de dış ticaret için zorunluydu. Patrik ile yaptığı görüşmeler ise onun entelektüel merakının bir parçasıydı. Fatih'in şehzadeliğinden itibaren yanında İtalyan ve Rum kökenli musahipler, yani sohbet arkadaşları var. Onlardan çeşitli eserleri dinlemekte. Daha o dönemde M.Ö. 300 yıllarda yaşamış ve hükümdarlığı süresince savaş kaybetmemiş Makedonya İmparatoru Büyük İskender'i, İran'ın efsanevi hükümdarı Keyhüsrev'i ve yine Roma İmparatorluğu'nun büyük hükümdarı Jules Caesar'ı okuyor ve onların başarısını geçmeyi hedefliyor. Böylesine ufku geniş bir hükümdarın Patrik ile Hristiyanlık üzerine konuşması için o dini benimsemiş olmasına gerek var mı? Burada kısa bir bilgi verelim. O dönemde Hristiyanlığın iki büyük mezhebi vardı: Katolik ve Ortodoks. Katoliklerin dini lideri Vatikan'daki Papa, Ortodokslarınki ise İstanbul'daki Patrik'ti. Fatih, İstanbul'u aldıktan sonra Ortodoksları himaye ederek Müslümanlara karşı bir Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemek istedi. Yani bu yaptığı tamamen siyasi bir hamleydi. Gelelim en çok tartışılan meseleye. Fatih'in annesi Hristiyan mıydı? Öncelikle Fatih'in babasının eşlerinden bahsetmek gerekir. Çağatay Uluçay'ın yazdığı Padişahların Kadınları ve Kızları adlı esere göre Sultan II. Murad'ın 4 eşi vardı. Hatice Halime Hatun, Hüma Hatun, Mara Despina Hatun ve Yeni Hatun. Bu eşlerden Mara Hatun, Sırbistan kralı George Branković'in kızıdır. Branković, Sırbistan'a düzenlenen Türk akınları engellemek için kızı Mara'yı II. Murat ile 1435'te evlendirdi. Bu evlilik sonrası Mara Hatun hayatı boyunca Hristiyan olarak yaşamaya devam etti. Sultan II. Murat vefat ettiğinde Mara Despina hala hayattaydı. Hatta kaynaklarda şöyle bir bilgi var. O tarihlerde bekar olan Bizans İmparatoru 11. Konstantin, ki bu kişi İstanbul'un fethi sırasında Bizans tahtında oturan imparatordur, Mara ile evlenme talebinde bulunuyor. Mara Hatun ise bu teklifi kabul etmemiş. Kendisi teklifi kabul etse de o tarihlerde tahtta olan Fatih Sultan Mehmet ne derdi? Bunu bilemiyoruz. II. Murat'ın 1451'de ölümünden sonra Mara Hatun Sırbistan'a yerleşiyor. Sırbistan 1459'da Osmanlılar tarafından tamamen ele geçirilince Mara'da bugün Yunanistan sınırında bulunan Seres şehrine yerleşiyor. Fatih Sultan Mehmet üvey annesine Selanik'teki Ayasofya Manastırı'nı bir fermanla bağışlıyor. Ve bu fermanda Mara Hatun için Hristiyan kadınların en yücelerinden
"Anam Mara Despina Hatun" ifadesini kullanıyor. İşte batılı tarihçilerin iddiası buradan çıkıyor. Fatih'in annesi Mara'ydı, dolayısıyla o da gizli bir Hristiyandı. Öncelikle bu iddiaların yanlış olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in öz annesi Hüma Hatun'dur. Hüma Hatun hakkında neredeyse hiç bilgi yoktur. Cariye asıllı olduğu düşünülmektedir. Çünkü Fatih'in annesine ait bir vakfiyede Hatun binti Abdullah ifadesi geçiyor. Binti Abdullah ifadesi Abdullah'ın kızı anlamına gelir. Bu ifade devşirme kökenli. Yani aslı Türk ve Müslüman olmayıp sonradan İslam'ı kabul eden hatunlar için kullanılır. Bundan dolayı Fatih'in öz annesi Hüma Hatun'un cariye yani yabancı kökenli olduğu, 1449'da Bursa'da vefat ettiği ve Bursa'ya defnedildiğini biliyoruz. Bu durumda akıllara şu soru gelebilir. O zaman fermanda neden Mara Despina'ya anam diyor? Bunun cevabı çok basit. Yahu babasının eşi olan bir insana ne diye hitap edecek? Abla mı diyecek? Bir de şunu bilmek gerekir. Osmanlı'da babanın tüm eşleri çocuklar için anne kabul edilir ve hiçbirine saygıda kusur edilmez. Yani Fatih'in babasının eşi olan Mara Hatun'a anam demesinden daha doğal ne olabilir? Bir şey daha eklemek gerekir. Fatih Sultan Mehmet'in doğum tarihi 1432. 2. Murat ile Mara Hatun'un evlenme tarihinin 1435 olduğunu söyledik. Hadi bakalım bu mızrak bu çuvala nasıl sığacak? Bu iki tarihi bilmek bile durumu açıklığa kavuşturmaktadır. Hepsini geçtik. Diyelim ki bu söylediklerimizin hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Yahu Hz. Peygamber'in müjdelediği o kutlu komutan olmak için mücadele etmiş. Ya İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni demiş. Fetihten sonra ilk iş olarak Hristiyanlığın göz bebeği olan Ayasofya Kilisesi'ni camiye çevirmiş bir hükümdarın Hristiyan olduğu nasıl söylenebilir? Böyle biri için Hristiyan da iddiası ne kadar mantıklı olabilir? Açık konuşmak gerekirse ayıptır. Bu konunun aslında tartışılmaması bile gerekir. Ama son yıllarda bu iddialar sık sık dillendirildiği için açıklık getirmek istedik. Bugün Fatih Sultan Mehmet'in Hristiyan olduğuna dair iddiaları konuştuk. Gördük ki bu iddialar tarihi gerçeklerle örtüşmüyor. Videomuzu bitirirken önceki videomuzda da dediğimiz gibi marifet iltifata tabidir. Eğer bu anlatımımız hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı ve içeriklerimizi beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık.